Selamlar arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Fuat Diri. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teyim. Son videodayız arkadaşlar. Kırgızistan serimiz bitti. Sizlere bu videoda bilinmesi gerekenleri anlatacağım. Her ülkede klasikleştiği gibi son videoyu sizler için yapıyorum. Bütün deneyimlerimi aktaracağım sizlere. Kırgızistan'a gelmek istiyorsanız eğer bu video tam size göre. Çünkü buraya nasıl gelinir, vize işlemleri, güvenlik, yemekler, insanları nasıl, her şeyi bu videoda sizlere anlatacağım. Lafı hiç uzatmaya gerek yok. Videoya geçelim. Kandaysın? Yaxşı. Kırgızistan güzel bir şehir arkadaşlar. Yani Bişkek yemyeşil, her yer park. Türkiye'de çalışıyor. Evet. Ne kadar bu? Kaç son? Şöyle kur fiyatları bu şekilde. Ulaşım burada, toplu taşımalar var. Nereden biliyorsunuz Türkçe biraz? Evet, Hangi dizi? seviyorum Türkçe. Şöyle samsa aldım. Tamamen et dolu içi. Burada nakit taşımanız gerekiyor. Euro veya dolar. Şöyle dışarı attım kendimi. Bişkek pazarına doğru gidiyorum. Yani Oş pazarına gidiyorum. Bir kahvaltı yapmam gerekiyor. Kahvaltı yapmadım. Kahvaltıdan sonra bir şeyler içeriz. Sokak içeceklerinden, doğal içecek. Hem kahvaltıdan da bahsetmiş olurum sizlere. Yeme içme fiyatları, hem de dışarıdaki içeceklerden de bahsetmiş olurum. Hava bugün parçalı bulutlu. Dün yağmurluydu. Dünkü videoyu izleyenler bilirler. Türk mahallesine gittim, yani Türk bölgesi olarak geçen bir bölgeye gittim. Orada Türk işletmeciler vardı, lokantalar vardı. Orada ağız kat Türk'ü olan bir abiye rastladım. Onunla sohbet ettik. İzlemeyenler varsa bir önceki videoyu izleyebilirler. Ben buraya geldiğim ilk gün çok sıcaktı. Yani böyle hem sıcak vardı hem nem vardı. Gittiğim ilk hostelde klima yoktu. Çok sıcaktı. Uyuyamamıştım. Sonra hostelimi değiştirdim. İlk günde de zehirlenmiştim, zaten biliyorsunuz bunu. İkinci hostele geçtim. Hala aynı hostelde kalıyorum. Hostelden memnunum. Hani güzel bir hostel. Rahatsız olmuyorum orada. Kendimi daha güvende, daha rahat hissettiğim için kalmaya devam ettim. Hem de odanın içerisinde klima var. Yani yatakları saymadım gerçi ama şöyle bir 20 tane var gibi. 20 yatak olmasına rağmen, bazen dolu olmasına rağmen hiç rahatsız olmadım. Çok fazla bir gürültü de olmadı. Gece geç saatlerde gelen insanlar olabiliyor. Sadece onların sesinin dışında pek bir rahatsızlık duymadım. Yataklar ve yastık birazcık rahat olmayabilir. Ben gerçi yastıktan şikayetçiyim. Yastık çok iyi değil, çok alçak. Ben çok alçak, sert yastık da sevmiyorum, yapamıyorum. Yatak da biraz sert. Onun dışında problem yok. 3 tane tuvaleti, 2 tane banyosu var. Güzel yani. Gecelik 350 lira ödüyorum. Yani 750 som. 750 som. 300 liraya tekabül ediyor. Eğer tek başınıza geliyorsanız buraya, paylaşımlı odalarda kalabilirsiniz. Hostellerde. Zaten hostellerin amacı o. Farklı ülkeden gelen insanlarla sohbet etme şansınız oluyor. Onlarla oturuyorsunuz, İngilizce konuşmaya çalışıyorsunuz. İngilizce pratik yapabiliyorsunuz. Çok farklı bir deneyim oluyor o açıdan. Bazı hostellerde tekli odalar da mevcut. Gök gürlüyor şu anda. Yine yağmur yağacak. Tekli odalar da mevcut. O tekli odalarda da kalabiliyorsunuz. Tekli odalara 200 lira, 150-200 lira fazladan ödeyerek kalabiliyorsunuz ama bazı hostellerde tekli odalar var. Benim şu anda kaldığım hostelde tekli oda yok. Sadece paylaşımlı oda var. 20 kişilik ranzalı bir tane oda var. Yani bir odaya 600-700 lira vererek kalabiliyorsunuz tek başınıza. Öyle olan hostellerde tabii ki. Ve zaten bu videoyu çekmemin amacı da sizlere yeniden her şeyi anlatmak. Yani bütün videolarda anlattıklarımı sizlere tek videoda toparlıyorum, anlatıyorum. Kırgızistan güzel bir şehir arkadaşlar. Yani Bişkek yemyeşil, her yer park. Türkiye çok sıcak diye geldim. Burada daha böyle serin olur, hava güzel olur diyerekten geldim. Bir iki gün çok sıcak geçti ama sonrasında hava böyle yağmurlu olmaya başladı. Hava biraz güzelleşti açıkçası. Şu anda hava güzel. Karakol şehrine gittim. Kırgızistan'ın en doğusuna gittim. Ulaşım burada, toplu taşımalar var. Taksiler var. Taksileri kullanabiliyorsunuz. Taksiler Yandex.Go burada çalışıyor. Yandex.Go'dan toplu taşımaların güzergahına da bakabiliyorsunuz oradan. Nereye gidiyor, nereye gitmek istiyorsanız onu yazın. Hangi duraktan bilmeniz gerektiğini de gösterecek sizlere. Ve güzergahı da gösteriyor sizlere.
Şu toplu taşıma otobüslerinden bahsediyorum ben. Taksilerin en ucuzu 100 liradan başlıyor. Kilometresine göre değişiyor tabii ki bu. Daha yüksek kilometrelere çıktığında daha fazla ücret ödüyorsunuz. Özellikle akşamüstü daha fazladan ücret alıyorlar. Çünkü trafik olduğundan dolayı ücret de yükseliyor. Geniş caddeleri var Bişkek'in, Kırgızistan'ın. Yani karakol şehri doğusunda, en doğusunda olmasına rağmen, küçük bir şehir olmasına rağmen oranın da caddeleri geniş ve büyüktü. Sovyet topraklarındayız arkadaşlar. Kırgızistan 1991 yılında bağımsızlığını ilan etti, bağımsızlığını kazandı. Öncesinde Sovyet ülkesiydi. O yüzden Sovyet döneminden kalan binaları şu şekilde görebilirsiniz. Sağımızda, solumuzda Sovyet döneminden kalan binalar var. Ben de buraya ilk gün geldiğimde hemen o Sovyet ülkesini hissettim. Çünkü Sovyet ülkesini gezdiğim için daha önce Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan gibi yerleri daha önce gezdiğimden dolayı onu hemen hissettim. Onu hemen fark ediyorsunuz. Daha önce gezmediyseniz bunu fark etmeniz biraz zor. Biliyorsanız bunu hemen fark edersiniz zaten. Şöyle bakın, sizlere kuru da göstereyim. Hemen ben havalimanına geldiğimde kuru 86'dan bozdurmuştum. Şöyle kur fiyatları bu şekilde 87.30, 87.80. Yani bu onların satış ve alış sanırım. Doları böyle alıyorlar, böyle satıyorlar. 86'dan bozdurdum. Çok bir fark yok yani orada. 100 dolar da bozdurabilirsiniz. 10 dolar da buraya gelene kadar bozdurabilirsiniz. O tamamen size kalmış bir şey. SIM kartını havalimanında çözebilirsiniz. SIM kartı bedava arkadaşlar. Bir aylık SIM kart, sınırsız internet, sadece 5 dolara aldım. Havalimanında ilk ayak bastığınızda sol tarafta bir SIM kartı satan yer olacak. Sakın oradan almayın, o hataya düşmeyin. O hataya düşen çok kişi olmuş. 17 dolardan satıyorlar. Bana çok geldi. 10 dolar olsaydı belki alırdım. Yine pişman olacaktım büyük bir ihtimalle. İyi ki 16-17 dolarmış. Havalimanından çıkmadan önce izlediyseniz orada mega hat satan bir genç vardı. 5 dolar deyince, sınırsız internet deyince hemen aldım. Şaşırdım, hani tekrardan emin olmak için sordum. Sınırsız internet mi diye sordum. Evet, bakın böyle de kartlar satılıyor. SIM kart mı bu? Banka. Tamam. Rahmet. Bunlar banka. Böyle bankları da satıyorlar. Banka kartları falan satıyorlar. Böyle SIM kartı da satıyorlar bu arada. Yani her yerde bulabiliyorsunuz. Çarşıda öyle 2-3 saat arayıp yapmıyorsunuz yani, uğraşmıyorsunuz. Uğraştırmıyorlar. Hatta hiç uğraşmayın. Havalimanından direkt alabilirsiniz. 5 dolar hiçbir şey değil. Sınırsız internet. Bakın bugün bir kalabalık var. Bugün cumartesi bu arada. Yani bizim cumartesi, pazar gibi düşünebilirsiniz. Bugün cumartesi, gerçekten bugün cumartesi. Yarın pazar, yarın kapalı oluyor burada da. Burada da tatil oluyor. Bizim ülkemizde de olduğu gibi pazar günleri tatil. Aynı şekilde gidiyorlar, aynı mantıkla. Bugün pazar çok hareketli. Yani Kırgızistan'a geldiğimden beri en hareketli gününü görüyorum. En hareketli gün bugün herhalde. Yani birkaç defa buraya geldim, bu kadar kalabalığı görmemiştim. İlk defa burada bu kalabalığı görüyorum. Bakın şöyle SIM kart var, bu var aynı şekilde. Mega mı bu? Bank mı, bank? Dur, bu bank mı? Bu SIM kart mı? SIM kart. SIM kart da var arkadaşlar bu şekilde. Merhaba. Salam. Kandaysın? Yaxşı. Bu kaç dolar? Kaç som? Kanca som? Ayına 500 som. 500 som. Yok. Limit yok. 500 som. Tamam. Ayına. Tamam, rahmet. 500 sommuş burada. 500 som 250 liraya tekabül ediyor. Telefon? Продается. Telefon mu satıyorsun? Ne kadar bu? Bu ne? Bası kança. Ama Türkiye'de çalışacak. Türkiye'de çalışıyor. Evet. Bu retmi kaç? Türkiye. Ne kadar bu? Kaç som? 4000. 4500 yani 2250 lira bu. Bu ikinci el mi? Kullanılmış mı? Evet. Kullanılmış bu. Evet. Sıfır değil yani. Kullanılmış böyle 2200 lira. 64'lük. 64 GB'mış.
250 lira ne kadara tekabül ediyor? Çok fazla. Burada mesela pahalıydı o. Farklı bir sim hattıydı. Mega dediğim gibi 5 dolara alabiliyorsunuz. Havalimanında almanız daha sağlıklı olacaktır. Yani farklı bir Redmi markası. Kaç olduğunu da bilemedim. Bilenleriniz varsa yazın. Fiyatı uygun muydu o ikinci el telefonun? Güzel görünüyordu, hani böyle temizdi. Bakın, fermente edilmiş içecekler var. Bunu ben kahvaltıdan sonra içeceğim. Yine pazara geldim, yani seviyorum pazarda. Pazara gelince daha böyle bir rahat hissediyorum. Bilmiyorum, böyle hem size anlatayım dedim hem de pazarı göstermiş olayım sizlere tekrardan diye son günde. Hem son günümde de ben de pazarı görmüş olurum. Bir önceki videolarda da gelmiştim buraya. Yine buraya geldik. Bana yakın, benim hostelim yakın yani buraya. Çoğu yere yakın. Burada Kırgızistan'da, Bişkek'te özellikle yollar dümdüz olduğu için her yere rahatlıkla yürüyerek gidebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Yürüyerek bence yürüseniz daha mantıklı. Ben bile bel fıtığım olmasına rağmen yürüyorsam siz her türlü yürürsünüz diye düşünüyorum. Bundan da çok keyif alacağınızı düşünüyorum. Çünkü sağda solda ağaçlar var, parklar var, yeşillik her yer. Bir sürü insan oluyor. Gezerken sıkılmazsınız. Ben 1,5 kilometre geldim buraya. Hiç sıkılmadan geldim yani. Nasıl geldiğimi bile anlamadım. Bakın, şöyle meyveleri göstereyim sizlere gelmişken son kez. Bu şeftali 120 som, 60 liraya tekabül ediyor. Salam. Kandaysın? Жақşı. Şöyle limon var. Limonun fiyatı yazmıyor ama. Bakın, şeftali. Limon kaç som? Limon kilogram 350 som. 350 som. Pahalıymış. 350 som, yani 150 liraya geliyor arkadaşlar kilosu. Bu nereden geliyor? Türkiye'den. Argentina. Arjantina'dan geliyor. Sizde bu üretilmiyor değil mi? Yok. Yok. Ha, sizde üretilmiyor. Argentin'deki çok argenlik. Burada üretilmediği için pahalı oluyor. Ucuz olanlar genellikle Kırgızistan'da üretildiği için çok ucuz oluyor. Pahalı olanlar ise dışarıdan geldiğinden dolayı pahalı oluyor. Türkiye'den gelen mallar var. Apelsin haçadan. Bu? Nereden? Türkiye'den mi geldi? Türkiye'den haçası. Bu 220. Burada üretilmiyor burada. Dışarıdan gelmiş bu da. Evet, bu da dışarıdan geldiği için pahalı. Bir tane video yapmıştım sizlere. Market fiyatına gelen fiyatları göstermiştim. Pazardaki fiyatları göstermiştim. Sizler de fark etmişsinizdir onları. Pahalı olan meyveler veya ürünler, onlar dışarıdan geldiği için çok pahalı oluyor. Mesela şunu göstereyim. Salatalık Kırgızistan'da üretiliyor. Bu Kırgızistan'ın. Ha bak, bu Kırgızistan'ın olduğu için ucuz. Bu Kırgızistan. Kırgızistan. Domates de Kırgızistan. Bu Kırgızistan. Okay. Bu Kırgızistan. Buradaki insanları ben çok sevdim. Buna gerçekten insanlardan bahsedeceğim sizlere. İnsanları çok çok iyi. Çok böyle sakinler, kendi halindeler. Yani önce yaklaştığınızda normal ciddiyetle bakıyorlar. Ama bir böyle bir selam verdiğinizde, Kırgızca konuştuğunuzda bir gülümseme oluyor. Onlar da bir seviniyorlar. Anlatamam sizlere. Özellikle ben Kırgızca konuşmadan önce tepki yok, ama Kırgızca konuştuğunuz zaman çok mutlu oluyorlar, seviniyorlar. Allah sahiplerine başlasın. Bunu da demek istiyorum arkadaşlar. Yanlış anlamayın beni. Ama kadınları çok tatlı, çok güzeller. Yani hal ve hareketleri de çok güzel. Kendileri de çok güzel. Bakın, yumurtanın tanesi 9 som yazıyor. Bu bir tane 9 som. Bir tanesi 9 sommuş. Yani 4 lira tanesi. Köy yumurtası bu. Karpuz çok fazla, kavun çok fazla. Karpuz, kavun. Selam abi. Kandaysın. Selam. Eyvallah abi. Bu kaç? Baskança kilo? 20 som. 20 som kilosu 10 lira bunun. Karpuzlar var. Kavun bunlar. Siz kavun mu diyorsunuz? Kavun. Kavun. Onlar da kavun diyor. 65, yani 30 lira kilosu. Evet. Türkiye'den geliyorum. Чуть-чуть знаю я. Biliyor musunuz Türkçe? Чуть-чуть знаю. Biraz. Biraz biliyorum. Türkiye'ye gittiniz mi? Yok bulmadım. Hiç bulmadınız. Yok. Nereden biliyorsunuz Türkçe biraz? Serial. Serial konu. Aa, Serial. dizi, film. Evet. Hangi Çok dizi? seviyorum Türkçe. Çok Deli seviyorsun. bal. Evet. Bal dil. Deli Bal, Да. Çağatay Ulusoy. Hangi filmler Deli Bal başka? Великолепный век. Знаете? Bilmiyorum. Черная любовь. Как будет? Черная любовь. Kara yürek.
Karayürük. Aa, tamam. Kara Nihan. sevda, kara sevda. Yes, yes. Kara sevda. Kara sevda. Yal Çapkını. İçeride, Çukur, Aha. Kurtlar Vadisi. Da, da. Türk dizilerini seviyorlar. Türk dizilerini izliyorlar. Oradan biraz kelimeleri falan biliyorlar. Dediğim gibi bakın böyle konuştuğunuz zaman onların da çok hoşuna gidiyor. Onlar da çok mutlu oluyor. Bunlar böyle Kırgız ekmekleri bu şekilde. Daha önce Samsa yediğim yere geldim. Buraya güvendiğim için buraya geldim. Çünkü burada tandırda yapıyorlar. Tandırdan çıkartıp buraya koyuyorlar. Sıcak sıcak yiyebiliyorsunuz. Tamam. Bir tane som. Kandaysın. Yaxşı, yaxşı. Beni bildin. 110 som böyle. Şöyle. Şöyle samsayı aldım. Buradan şeylerle şu içecekten alacağım. Şu içecekten içmek istiyorum. Bu arpa suyu arkadaşlar. Yağmur da yağmaya başladı. Bu hiç iyi olmadı. Arkadaşlar şöyle buraya çömeldim valla. Yağmur yağıyor. Hem de şemsiyenin altındayım. Şöyle bir içecek aldım. Bunu biliyorsunuzdur. Arpa suyundan yapılmış. Tadı biraya benziyor ama ferahlatıcı bir özelliği var. Çok değişik bir içecek yani. Şöyle samsa aldım. Tamamen et dolu içi. İçi etle doldurmuşlar. Hem et var içinde hem de kuyruk yağı var. Dışı çıtır, içi yumuşacık. Bismillah. Haydi afiyet olsun. Kahvaltı yapayım ben. Bayağı acıktım. İçi dolu. Şu anki kurla ben somu şöyle hesaplıyorum. Somu ikiye bölüyorum. Mesela 100 somsa 50 diyorum ona. 50 liraya yemiş oldum. 110 somdu 50 lira. Düz hesap yapabiliriz onu. Genellikle buraya gelen insanlar buradaki dağlarda kamp yapmak için, doğa yürüyüşleri yapmak için Kırgızistan'a gelirler. Burada gezilecek yerler var Bişkek'in içinde. Pamfilov Parkı var. Serahsi Camisi var. Büyük merkez camisi, 25 milyon dolar harcandı oraya. Zafer Anıtı var. Alato Meydanı var. Burada yakında Bişkek'e yakın Alarça Parkı var. O parktan doğa yürüyüşleri yapabiliyorsunuz. Kamp yapabiliyorsunuz. Şelale var. Yani Kırgızistan'ın doğal güzellikleri çok. Dağları çok güzel. Buradan karakola gidebiliyorsunuz. Issık Gölü var. Buraya yakın. Issık Göl'e gidebiliyorsunuz. Issık bu arada sıcak demek. Yani sıcak göl anlamına geliyor. Kışın bile donmuyormuş. Bişkek'in kışın havası eksi 30, eksi 40 derecelere kadar iniyormuş. Yaz aylarında 40 derece, 39 derece, 45 derece. Ben buradayken 40 dereceyi gördüm. Hissedilen 50 dereceydi ama. Mevsimini iyi ayarlamanız gerekiyor. Yani şöyle Haziran ile Eylül arası bence en iyi mevsimler. Yani ben Türkiye'den dediğim gibi sıcaklardan kaçmak için geldim buraya. Rotamı buraya çevirdim. O yüzden geldim ama burası da sıcaktı ilk günlerde. Sonradan böyle hava yağmurlu olmaya, bulutlu olmaya başladı. Karakolda yağmur yağdı. Karakoldan döndüğümde burada da yağmur başladı. Yani şu anda hava mükemmel, çok iyi. Uçak biletleri değişiyor fiyatlar. Uçak bilet fiyatları 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 liraya kadar çıkabiliyor. Ben bileti 10 gün öncesinden aldım. Biraz yanlış yaptım. Hani şöyle yanlış yaptım. Çok acele ettiğim için dolaylı yollardan gittim. Ya ben Antep'ten İstanbul'a, İstanbul'dan Ankara'ya, Ankara'dan buraya geldim. Bana 7.000'e patladı. 7.000 liram gitti o yüzden. Eğer ki öyle yapmayıp normal bir şekilde acele etmeden araştırarak alsaydım 4.000, 5.000 liraya bileti alabilirdim. İstanbul'dan veya Ankara'dan. Çok ucuza alabilirdim. Maalesef biraz acemi de değilim. Aceleye geldi. Çok acele ettim. Kırgızistan Türk vatandaşlarından vize istemiyor. Pasaportunuzun olması yeterli. Hiçbir işlem yapmanıza gerek yok. Uçak biletinizi alın. Rezervasyona bile gerek yok. Onu bile sormuyorlar. Binin uçağınıza. Havalimanında iniyorsunuz. Pasaport kontrolü oluyor. Direkt geçiyorsunuz. Sorgu, sual hiçbir şey yok. Hiçbir şey sormuyorlar. Rahat olabilirsiniz. Yani bütçenize söylediklerime göre ayarlayabilirsiniz. Sizin artık gezme tarzınıza bağlı. Ekonomik mi gezersiniz? Yoksa böyle konfor içinde mi, rahat bir şekilde mi gezmek istiyorsunuz? İyi bir tatil mi yapmak istiyorsunuz? O tamamen size kalmış bir şey. Yani ekonomik gezerseniz çok ucuza bir haftalık tatil yapabilirsiniz. 10 günlük tatil yapabilirsiniz. Kırgızistan'da 90 güne kadar kalabiliyorsunuz. Vize yok, ücret yok dediğim gibi. Pasaportla gelip 90 gün boyunca burada kalabilirsiniz.
Çok çeşitli yemekleri var. Kültürel olarak çok zengin bir ülke. Sizlere yemeklerden bahsedeyim. Lagman var, beşparmak var, ganfan var, aslanfu var, samsa var, çi börek var, kuruşka dedikleri bir şey var, börek tarzı, at eti var. Bir sürü etli yemekleri var. Mantı var. Yani say bitmez. İnternetten bile baktığınızda bu saydıklarım çıkar. Ve fiyatları çok öyle aman aman pahalı değil. Burada lüks bir restoranda yemek yediğinizde en fazla ödeyeceğiniz fiyat yemeğe 120-150 lira. Mesela gittiğimde 150 liraya yemek yedim. 200 liraya yiyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Burada sizi rahatsız eden hiç kimse olmuyor. Tek başına gezgin bir arkadaşa denk geldim. O da Türkiye'den gelmiş, tek başına geziyor. Tek başına gezmesine rağmen hiçbir sorunla karşılaşmamış, rahat bir şekilde gezebiliyor. Yani gezdiği ülkeler arasında en rahat ülke dedi bana burası. Hakikaten de öyle. Burada kimse sana bakmıyor yani. Böyle sen bakıyorsun onlara ama onlar sana hiç bakmıyor. Herkes kendi yolunda sakin bir şekilde işlerine gidiyorlar, evlerine dönüyorlar. Onlarla konuştuğun zaman hemen böyle gülerek karşılık veriyorlar. Çok pozitifler. Yani buraya geldiğinizde bunu zaten göreceksiniz. Ben sizlere anlatmaya devam edeceğim bu videoda. Bu arada kanalıma abone değilseniz eğer abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın videonun sonunda. Dediğim gibi gerçekten video çok güzel olduysa beğenmenizi istiyorum. Olmadıysa beğenmeyin. Hype puanı verebilirsiniz. Daha fazla destek olmak istiyorsanız ise katıl butonu var. Bağış var videoda. Bağış yapanlar var. O bağış yapanlara çok teşekkür ederim tekrardan. Ben onları görüyorum. Yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyorum, okumaya çalışıyorum. Fırsat buldukça, internetim oldukça cevap vermediklerim olduysa kusura bakmasın lütfen, alınmasınlar bana. O videoda cevap vermeyi biliyorum ama bir sonraki videolarda bir bakıyor cevap veriyorum. Zaten oradan anlamışsınızdır. Burada nakit taşımanız gerekiyor. Euro veya dolar nakit getirseniz daha sağlıklı olacak sizler için. Kart geçiyor mu geçmiyor mu hiç onu sormadım, araştırmadım bile. Onunla uğraşmak istemedim. Bankadan büyük bir ihtimalle kartla belki para çekebiliyorsunuzdur. Onu araştırmadım. Nakit taşımanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani buraya nakit getirin. Dolar veya euro fark etmiyor. Karakol buradan 7 saatlik uzaklıkta. Normalde niye 7 saat? 400 kilometrelik bir yol 7 saati çıkıyor. Yol çok bozuk. Yani karakola gittiğinizde baya bir sitem edeceksinizdir yollardan dolayı. Belki de siz geldiğinizde yollar düzeltilmiş olacaktır. Öyle umuyorum. Umarım düzeltirler bunu. Yani 7 saat çekilmiyor o yola. Dolmuş yani maruşka dedikleri dolmuşlarla oraya gidebiliyorsunuz. Dolmuşların fiyatı da 500 somdan başlıyor. O da 250 liraya tekabül ediyor. Yani düşünün 400 kilometre için 250 lira ödüyorsunuz. Çok yüksek bir para değil. Birden fazla kişiyseniz taksi tutarak gidebiliyorsunuz. 4'e bölürsünüz. Artık 4 kişi misiniz, 3 müsünüz, 2 misiniz? O tamamen size bağlı. Dilerseniz de burada araç kiralayabiliyorsunuz. Araç kiralık fiyatları 500 liradan başlıyormuş. En iyi araç da 500 liraymış. 1000 lira, 800 lira, 500 liradan başladığını söylemişti bana. İlerleyen şeylerde değişir mi bilmiyorum. Hani siz buraya geldiğinizde 700'de 800'de olabilir. Hadi 1000 lira diyelim. Bence günlük bir araç kiralama bedeli 1000 lira da çok değil. Tek başınıza değilseniz eğer çok değil. Tek başınıza olsanız bile rahatınıza düşkünseniz, uğraşmak istemiyorsanız toplu taşıma taksiyle her şekilde halledebilirsiniz. Yandex Go var, onu kullanın. Taksiyle her yere gidebiliyorsunuz, istediğiniz yere. Şuradan bir marketten su alayım. Çok susadım. Şöyle büyük bir tane su alayım. Bu gazlı, bu normal su. Bunlara dikkat edin. Bu şiş olanlar genellikle böyle bu renkte olan kapaklar gazlı oluyor. Bunlar normal su oluyor. Ben de emin değilim ama belli zaten. Market fiyatları bir tık daha pahalı. Mesela Fanta 35 lira. Bize göre çok ucuz. Tabii ki de. Fanta kutu 35 lira. Bu böyle 1 litrelik 45 lira. Sprite 45 lira. Fanta 45 lira. Market fiyatları bir tık yani böyle bazen fiyatlar oynayabiliyor. Paskança 45. 45. Şöyle 20, 45. 45 lira yani 1 litrelik su 20 liraya tekabül ediyor. Rahmat. Bay bay. Market fiyatları pahalı değil aslında da. Yani bazı yerlerde fiyatlar biraz pahalı oluyor. Dışarıda bir kahve 40 lira verebiliyorsunuz. 35 lira 40 liradan başlıyor. Güzel bir kafede kahve içebiliyorsunuz.
soğuk içecekler, milkshake'ler onlar 40 lira 50 liradan başlıyor, 60 lira. En pahalısı 150 liraya gördüm. Güvenli bir ülke arkadaşlar. Rahatlıkla burada gezebilirsiniz dediğim gibi. Tek başına kadın gezginler de burada tek başına gezebilir. Buna ben şahit oldum, kendim gördüm. Bizzat kendisine sordum bu yüzden. Hani tek başına gezmek sıkıntı oldu mu buralarda? 10 gündür buradaymış. Hiçbir sıkıntı yaşamamış. Rahatlıkla her yere tek başına gidebiliyor. Geceleri geç saat fark etmiyor. Hiç kimse rahatsız etmiyormuş. Bir de arkadaşlar buradaki havaya güvenmeyin. Buradaki havaya güvenilmez. Bilginiz olsun. Bir yağmur yağıyor, bir güneş açar. Sabah güneşliydi. Bir dışarı çıktım. 3 saat içinde yağmur yağmaya başladı ve daha da şiddetleniyor yağmur. Kara bulutlar toplanıyor. Rüzgar çok var. Dün akşamdan beri zaten rüzgar vardı. Dün akşam da sağanak yağmurluydu. Yine yağmur. Normalde güneşli gösteriyordu. Bugün de yarın da önümüzdeki bir hafta boyunca full güneşli gösteriyor. Ama yağmur yağıyor şu anda. Buradaki insanlar yağmurdan şikayetçi değil. Seviyorlar yağmuru. Hatta yağmasından dolayı çok mutlu oluyorlarmış yani. Ben öyle duydum. Siz yine de havasına güvenmeyin. Buraya gelen çoğu turist yağmurdan dolayı dağlara çıkamıyorlar. Alarçaya gidemiyorlar. Kamp kuramıyorlar. Hostelde bugün dışarı çıkacaklar vardı normalde. Onlar hava yağmurlu olacak diye, hava değişti diye çıkamadılar. Böyle arkadaşlar, bir de bu arada sokakta yaşayan insan çok ya. Adam bu bahçede böyle yatıyor. Burada çok öyle aşırı dilenci yok fakat dilenciler de rahatsız etmiyor sizi. Hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Gönlünüzden geliyorsa bir şeyler atıyorsunuz, veriyorsunuz. Gelmiyorsa da geçiyorsunuz yani. Buraya gelmeyi düşünenler için böyle bir video düşündüm. Dediğim gibi ülkeden ayrılmadan önce her ülkede olduğu gibi burada da yaptım bunu. Son günüm, yarın gidiyorum, Almatı'ya gideceğim, Kazakistan'a. Almatı'dan başlayıp Astana'ya gideceğim. Astana'dan Çimkent, Türkistan, artık nasıl olacak bilmiyorum. Oralara gidebilecek miyim onu da bilmiyorum. Bizim Kazakistan hikayesi nasıl şekillenecek, bizi neler bekliyor hep beraber izleyip göreceğiz. Beraber izleyip göreceğiz arkadaşlar. Burada olduğu gibi burada bu kadar şeyi yaşayacağımı bilmiyordum, tahmin etmiyordum. Burada çok şey yaşadık, çok güzel şeyler biriktik, anılar biriktik. Güzel hikayeler gördük, yazdık. Bunları kayıt altına aldık, beraber yaşadık bunları. Umarım Kırgızistan serisi güzel olmuştur. Beğenmişsinizdir, benle beraber gezmişsinizdir. Zaten tek isteğim benle beraber ülkeleri gezmeniz, sizlere olduğu gibi göstermek. Ben burada tek başıma gezmiyorum aslında. Sizler de varsınız. Bazı insanlar şey diyor, tek başına mı geziyorsun vesaire. Şey olarak öyle olabilir yani. Bedenen tek olabilirim ama sizler varsınız. Sizlerle konuşuyorum. Derdimi anlatıyorum sizlere. Buraları anlatınca kendimi yalnız hissetmiyorum. Bir de yorum attığınızda, beğeni attığınızda, beni desteklediğinizi gördüğümde daha da bir mutlu oluyorum. Bir sonraki videoda ülkede, yani Kazakistan'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.